Peki, ikinci hikayenin kavramsal sorularını soruyorum, şu ahiret soruları. Yoksulluk ne ifade ediyor sana? Anlamı ne? Yoksulluk nedir? Eee, Birincisi ben kendimi tam anlamıyla yoksul değil, çocukluğumu dar gelirli diye tarif ederim. Yoksulluk biraz daha Kemalettin Tuğcu Evet. şeyleri. Yani Çok fenadır ama o da. O da çok aynen. acı yazar Yani yani. o Salanlı Necdet filan. o tip böyle yiyecek yemek bulamayan falan filan şeylerinden biz yoksulduk demem de dar gelirliydik derim. Her şeyimiz tutumluydu. Hiçbir minicik bir konuda bile boşa para Harcama harcamadığımız lüksümüz yoktu. incecik dokunmuş bir hayat yaşıyorduk. Peki onun bir altı mı yoksulluk? E, Şeylerde Açlık sınırı mı yani? ondan sonrası yoksulluğa girer herhalde. Yani yapacak bir tam tarif edebileceğim bir şey değil. Çaresizlik var Neresi galiba biraz yoksulluk için. olur değil. Bir de zaten hep böyle relatif bir şey ya. Neye göre yoksul meselesi Standart, var. evet. Yani. Yani bizim gençliğimizde yani benim çocukluğumda zaten etrafımdaki hiç kimse zengin değildi ki. Evet. O zaman öyle büyük bir komplekse falan da Orta sınıf diye de bir şey vardı o zaman. aynen. Benim arkadaşlarım öğretmen çocuğuydu veya işte marangoz çocuğuydu. Bunların hiçbiri ultra lüks, ultra zengin insanlar değildi. Biz aşağı yukarı aynı sosyal statüde olan insanlardık. Ben hala kendimi orta sınıf hissediyorum. Yani o değerlerle büyüyorsun çünkü. Ondan sonra artık işin içine para girse bile ben hala orta sınıfım diyorum. Zaten bir de sınıf atlama bana ayıp, utanılacak bir şey de ihtiyacı. İhtiyacı değil mi? İhtiyacı. O bir sonuç olarak öyle olabilir Olur, ama o olur. ihtiyaçla yaşamak. O ihtiyacı ve onun gereklerini bütün dünyaya gösterme şeyi bana ayıp. Müstehcen geliyor değil mi biraz? Aynen, ayıp geliyor. Peki Teoman, ihtiyaç ne demek? Alışkanlıklar bir gün ihtiyaç haline gelir mi? Eksikliğini hissettiğin şey. Yani buradan sallayayım mı, atıp tutayım mı biraz? At tabii, lütfen. Benim zaten ben hala kendisiyle sürekli didişen, fikirleri gün içerisinde bile değişen, oradan oraya savrulan birisiyim. Belki de bu bir insanlık hali. Herkes de öyle olabilir. Sabah başka birisin, öğleden sonra başka birisin ama ben kendime böyle büyük depresyona çok girdim ben. Majör depresyonlarım da var benim. Ultra diplere girdiğim ama oraları çok iyi tanırım. Oralarda hiçbir şeyi istemediğini, hayatta hiçbir şey istemediğini hissettiğin zamanlar vardır ve o uzun yıllar boyunca da sürebiliyor böyle şeylerde. En sonunda insan eninde sonunda kendisiyle konuşarak bunları hallediyor ya. Ben ne istiyorum sorusundan çok benim neye ihtiyacım var daha doğru. O zaman birdenbire rasyoneliteye giriyorsun. Ben şunu istiyorum, şunu da istiyorum. Bir dakika ya, senin ihtiyacın var mı? İhtiyacım yokmuş dediğin zaman yani o çok daha doğru bir yere giriyorsun. Olmazsa olmaz olandır Aynen, değil mi çünkü ihtiyaç diyorsun? depresyonda her şeyi negatif görüyorsun ve o anda bir şey olursa mutlu olacağın gibi bir Zehaba kapılıyorsun. şeye kapılıyorsun. Öyle değil hayat. Evet. Hayat öyle değilmiş. Ben belki bu bilge insanlar ya da ya onlar önceden öğrendiler ya da iyi öğretmenleri vardı. Benim hiç mentorum olmadığı için hayatta ben her şeyi kendim çözmek zorunda kaldım. Bunu eskiden havalı bir şey gibi görürdüm. Ben kimseden öğüt almam, kimseden dinlemem falan diye. Şimdi keşke zamanında aklı başında abilerim, Biraz ablalarım vakit kazandırsalarmış yani bize. benle konuşsalardı, beğendiklerim de ben bu hayatım boyunca yaptığım bir sürü hatayı yapmasaydım diyorum. Güzel. Peki hikayeye giriyorum. Tamam. Gene Teoman'ı yolluyorum. Teoman yok şu anda. Teoman yok, tamam. Bu hikayede 1926 yılında Eskişehir'de doğuyorsun. Baban işçi, annen ev hanımı.
Çok çocuklu bir evde büyüyorsun, yoksulsunuz ama mutlu bir aile. Aile ne yazık ki maddi imkansızlıklar sebebiyle seni ve kardeşlerini okutamıyorlar. Ve her biriniz yaşınız biraz büyüyünce çalışma hayatına atılıyorsunuz. Çocukluğun boyunca Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi'nde çalışmadığın dükkan kalmıyor. Bakkala, nalbura, kahvehaneye çırak olarak giriyor. Geceni gündüzüne katarak çalışıyorsun. Çalışkan bir çocuksun. En son bir kaynakçı ustasına çırak oluyorsun ve kaynakçılığı öğreniyorsun. Böyle böyle çalışa çalışa 15 yaşına geliyoruz. Yıl 1941. İnşaatlarda kaynakçı olarak çalışmaya başlıyorsun. Aklının erdiği yaşlardan beri işte çalışıp para kazanmaya başladın. Yaşıtların hala oyun oynuyor, hayal kuruyor, okula gidiyor. Senin de bir çocuk olarak bunları yapman gerekmez miydi? Nasıl bakıyorsun yaşadığın hayata? 15 yaşından söyle bize, çocuk olduğunu farkında mısın? Zorunluluklar, ben bunu kabullendim. Tevekkül güzel bir şey. 15 yaşında oluyor mu? O 1926 o büyük yani Eskişehir vesaire, o Bozkır'da yılların evet, insanların da tevekkül oluyor. Şimdiki şımarıklar gibi değiller o. değiliz biz diyorsun. Değiliz biz. Biz değiliz. Biz yani yaşadığımız coğrafyanın doğu toplumlarının bize kazandırdığı o tevekkül var. Madem 15 ki yaşında da var diyorsun. 15 yaşında da başımıza geldi, sızlanmayacağız, Çekiyoruz. çekeceğiz. İşin gücün çalışmak, başka bir şey bilmiyorsun. Tek gayen ailenin iyi koşullarda yaşaması. 18 yaşına gelir gelmez hemen askere. Askerden dönünce de devlet demiryollarında işe başlıyorsun. Burada çalışırken aşık oluyorsun, evleniyorsun. Yıllar içinde evlatların oluyor, babalığı tadıyorsun ve kendin okula gidemediğin için çocuklarının eğitim hayatını her şeyden ön plana koyuyorsun. Çocuklarını okuturken kendin de çocuklarınla birlikte okuma yazmayı öğreniyorsun. Yılların çocuklarınla, eşinle, evinle ilgilenerek geçiyor. İşine gücüne bakıyor, ailene vakit ayırıyorsun. Her şey yolunda, hayat hiç de fena değil. Yıl 1956, 30 yaşındasın. Aileni geçindirmek için okula gidemedin ama çocuklarını okuttun. Ve sen de evlatlarınla birlikte okuma yazmayı öğrendin. O nasıl bir duygu? Anlatmak ister misin? İnsanın çocuklarıyla birlikte ilk defa okuma yazmayı sökmesi, keşfetmesi. Onlar öğreniyordu. Bari ben de öğrenirim. Bilemedim Başın göğe valla. erdi mi onu sorayım. Nasıl? Başın göğe erdi mi okuma yazma E, öğrenince? bu içimde bir şeydi. Bari okuma Bunu yazmayı halletmem öğreneyim. lazım. Bunu halletmiş olayım. Tabii ki çok geç kaldığımı farkındayım ama hiç yapmamaktan iyidir. Ara kapanır mı? O gecikmeler, O geciktiği şey kapanmaz, kapanmaz mı? kapanmaz. Önemli de değil. Çocuklarım okusun yeter bana. 30 yaşından sonrası kitaplarla, gazetelerle okumakla geçiyor. Evine bir kütüphane kuruyorsun. Ufkun açılıyor, çocuklarını büyütüyorsun derken eşinle artık anlaşamamaya başlıyor, ayrılıyorsunuz. Ve sen bir zaman geçtikten sonra bir evlilik daha yapıyorsun. İkinci evliliğinden de evlatlar oluyor. Yıl 1960, 34 yaşındasın. Evet her şey yolunda ama bu yıl hayatında biraz sıra dışı sayılabilecek bir durum gerçekleşiyor. Bir sıkıntın var. Eskisi gibi uyuyamamaya başlıyorsun. Uykuların çok kısa sürüyor, uykun gelmiyor, yorgun bile hissetmiyorsun. Birçok doktora gidiyor, çeşitli tedaviler, tetkikler yapılıyor, o tedavilerden geçiyorsun ama nafile. Tetkiklerden olumlu bir sonuç çıkmıyor. Tedavilerden sonuç alamıyorsun. Fakat sağlıkta da öyle büyük bir bozukluk yok. Şimdi 34 yaşında tuhaf bir durumla karşı karşıyasın. Ne hissediyorsun? Endişeli misin sağlığınla veya gelecekle ilgili? Bir de şunu sorayım, uyumayı özlemiyor musun? Özlüyorum, özlüyorum. Sürekli yorgun kalkıyorum sabahları. Yorgunum ama uykum da gelmiyor. Gün güzel geçmiyor. Hep bir dalgınlık hali, konsantrasyon problemlerim oluyor. Zaman içinde uyku düzenin ziyadesiyle bozuluyor. Hatta artık hiç uykun gelmiyor. Kendini kitaplara veriyorsun, gazete okuyorsun bol bol. Ama bunlar da yetmiyor tabii ki. Çevrendekiler biraz dalga geçmeye başlıyorlar. Bütün mahallenin dedikodu malzemesi oluyorsun. İnsanlar uyuyamadığına inanmıyor. Sense geceleri uyanık kaldığın vakitleri de değerlendirmek istiyorsun. Geceleri de çalışmaya başlıyorsun. Gündüzleri demir yollarında, devlet demir yollarında, geceleri de fabrikada
çalışarak zaman geçiriyorsun. Fakat bu kez de ikinci eşinin güveni sarsılıyor. Geceleri inşaata gitmen eşinde bir kuşku falan yaratıyor. Yalan söylediğini düşünüyor. Çocuklarını da yanına alarak evi ve seni terk ediyor. Böylece ikinci evlilik de patlıyor, bitiyor. Koca evde bir başına ara sıra işte evlatlarla görüşmekle yetiniyorsun ancak. 34 yaşında uyuyamadığın için eşin senden ayrıldı. Ne yapacaksın? Yapayalnızsın. Kimse sana inanmıyor. Bu hayat uyumadan çekilir mi ya? Daha çok gencim, ne yapacağımı bilmiyorum. 34'üm ya. Çoluk çocuk bilmem ne hepsi de gitti. Niye uyuyamıyorsun? Bir şeyleri takıyorum, hep bir şeyler düşünüyorum. Oradan oraya zıplıyor düşüncelerim. Kaygı mı yani? Hep kaygı mı var? Evet, bir takım kaygılarım var ama bunlar çok akılcı da değiller. Birilerine anlattığım zaman bana saçmaladığımı söylüyorlar Söylüyor. falan. Bana ama gerçekten önemlilermiş gibi geliyor. Uyuyamıyorum. Nasıl geçecek bu hayat? Vallahi ne yapsam bilmiyorum. Papatya çayı içiyorum, olmuyor. Gece gündüz çalışmaya ve bol bol okumaya devam ediyorsun ve 3. evliliğini yapıyorsun. Tek de eksiğim oydu. Evet. Seneler seneleri kovalarken çocukların oluyor ama sen bir türlü uykusuzluğuna çözüm bulamıyorsun. Komşuların seninle ilgili iddialara giriyorlar ama kaybediyorlar. Maalesef sende uykudan eser yok. Emeklilik yaşın geliyor, çalışma hayatını bırakıyorsun ama günlerin yine uykusuz geçiyor. Eşine ev işlerinde yardım ediyorsun, çocuklarınla işte meşgul oluyorsun. Durumun basının ilgisini çekiyor, haberlere konu oluyorsun. Farklı farklı hekimler seni görmek istiyor, tedavi etmeye çalışıyorlar, inceleniyorsun falan artık kobay gibi. Ama sonuç hep aynı. Geldik 2006 yılına, 80 yaşındasın. 80. Ayvayı yedim. Öyle deme. Eskişehir'de durumuna bir çare bulunamıyor. Çareyi İstanbul'a gelmekte buluyorsun. Ancak İstanbul'da da derdine bir çözüm bulunamıyor. Sana kesinlikle uyuyamadığına dair rapor veriliyor. Ayrıca sağlığın açısından endişe edilecek herhangi bir durumun da olmadığı söyleniyor. Yıllar böyle geçiyor. Yıl 2023, 97 yaşındasın. Son sorular. Yeryüzünde oldukça ender bulunan insanlardan birisin rahatsızlığın sebebiyle. Bu durum kendini sana özel hissettiriyor mu? Uykusuzluk meselesi mi? Evet, yani bu unique durumun, çok sayılı hastadan biri olman. Şöyle ikna ediyorum kendimi. Tamam, uyuyamadım, halsizdim, konsantrasyonum yoktu. Karılarım da kaçtılar benden. Pek de iyi bir koca olamadım galiba. Bu doktorların kapına gelmesine falan ne çok diyorsun? başarılı geçmedi Ben hayatım diye düşünüyorum valla. Uykusuzluk sinirlerimi yıprattı. Büyük ihtimalle o yıpranan sinirle insanlarla ilişkilerimi de çok şey yapmadım. Yani uykusuzluk hastalığına sahip birisi olmaktan memnun değilim aslında. Özel hissetmiyorum Hem kendimi özel diyor. hissetmiyorum. Talihsiz daha çok. Evet. Ama en azından yaptığım saçmalıklar veya işte başarısızlıklarımı atabileceğim güzel bir mazeretim var. Aynen. Meğer ben hastaymışım abi. Ondan. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bu 97 yılı yeteri kadar uyuyarak geçirseydin gene aynı kişi olur muydun sence? Aynı kişi olmazdım. Çok daha iyi olurdu hayatım. Öyle mi diyorsun? Evet, yeteri kadar uyuyunca çünkü sinirlerim bu kadar zayıf olmazdı. Belki bu kadar çok da evlenmezdin. Tanışalım aynen, mı? aynen öyle. Tanışalım mı? Ha? Tanışalım mı? Hadi beyefendi? bakalım. Efendim geliyor. Evet, Mehmet İnanç, Eskişehir'de Uykusuz Mehmet lakabıyla bilinen, uyuyamayan Mehmet İnanç, şu an tam 99 yaşında. 12
evladı, 15 torunu var. Gözlerine uyku girmeden bu hayatı yaşamış, yaşıyor ve hayatı çok seviyor. Halen de mutlu. Şöyle demiş, bol bol kitap ve gazete okurum, çalışırım. Halimden çok memnunum. Bu Allah vergisi bir şey. Gözlerim bakarken 30 saniye hülyaya daldığım oluyor. Ama uyumuyorum. Ne yapayım yani? Allah herkese uykusuzluk nasip etsin. Çok faydalı bir şey demiş. Mehmet İnanç bu durumu yaşayan ilk insan değil. Dünyada hiç uyuyamadığını iddia eden 4-5 vaka daha varmış. Epitopu bu kadar yani koca dünyada. Ancak bilimsel olarak bakıldığında bu kadar uzun süre uyumadan yaşamak mümkün görünmüyor. Yaşadıkları bu durum aslında bir nevi uyku durum yanılgısı olabilir deniyor yani. Yani belki uyuyorlar da farkında değiller uyuduklarının gibi bir şey galiba bu. Mehmet Bey'e mutlu, huzurlu, sağlıklı, uzun, biraz da derin uykuda bir geriye kalan ömründe günler dilerim. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Garip değil mi birazcık Fıstık gibiymiş, çok iyiymiş Evet adam. valla. Çok beğendim onu. O diyor ki ama yani bir faydalı bir şey diyor. Allah herkese nasip etsin diyor yani. Aynen.